Bir adam, parkta dikkatsizce yürüyordu. Sanki hiçbir yeri yoktu gidecek. Uzun ve düzdü. Omuzları geriye atılmış, çenesi hafifçe yukarı kalkıktı. Bu duruş, askeri bir kariyerin damgasını taşıyan bir duruştu. Yüzü zayıf ve ince hatlıydı, güçlü güneşlerin ve keskin soğuk rüzgarların bronzlaştırdığı bir yüz. O gün hava soğuk ve sert esintiliydi. Parkın çıplak alanlarında yürürken ne palto giymişti ne de atkı. Kıvırılmış bıyığı ve dağınık kaşları acımasızlığı ele veriyordu. Üzerindeki aşınmış takım ise ne kadar ütülenirse ütülensin, hayatın o adama pek verimli davranmadığını gösteriyordu. Yakından bakılsaydı, küçük bir ayrıntı dikkat çekerdi. Pantolonunun uçlarını içe katlamıştı. Çünkü topuklarını birbirine vurarak yürüme alışkanlığı vardı. Bu, zaten dayanıklı olan giysiler için yıkıcı bir alışkanlıktı. Dikkatsizce yürüdü. Altın başlı malagasını salladı, o uygunsuz derecede görkemli bastonunu. Dudaklarından yumuşak ve müzikal bir ıslık yükseliyordu. Park neredeyse terk edilmişti. Alacakaranlıktı ve hava ne ideal ne de davetkardı. Ara sıra savrulan rüzgar birkaç kar tanesi indiriyordu. Gökyüzü yukarıda somurtkan ve gri duruyordu. Korucunun evine ulaştığında, ucuz bir metalden yapılmış saatini inceledi. Saati duran bir muhafız takmıştı ona, ince bir şerit yardımıyla, tuhaf bir şekilde. Bu şerit, bir hanımefendilik ayakkabı bağcığına benziyordu şüphe uyandıracak kadar. Saat durmuştu. Adam ilerlemeyi durdurdu ve saati sardı, kasıtlı ve büyük bir samimiyetle. Bunu bitirince yürümeye devam etti. Serpenç'e doğru ilerledi. Birkaç saniye neşesiz bir duraksayışla o kasvetli su yüzeyini izledi. 3 üzgün su kuşu vardı. Ona doğru yüzdüler, beslenme umuduyla. Sonra geri kürek çektiler, her zamankinden daha hüzünlü. Hayat onlara neşeli bir cıvıltı kadar yardım sunmamıştı. Çakıllı yoldan keskin bir ayak sesi duyulduğunda döndü. Bir kız, Kensington Park tarafından hızla ona doğru geliyordu. Yüzünde bir şey vardı, korku. İnsan yüzüne yazılmış, açık seçik korku. Ardından, bir çalı yığınının etrafından 3 adam belirdi. Boyları küçüktü. Milliyetlerini anlamak için ikinci kez bakmak gerekmiyordu. Avrupa kıyafetleri ve sert derbi şapkaları giymelerine rağmen, sadece Doğuluların taşıyabileceği o özgün ihmalin izleri üzerlerindeydi. Kız uzun adamı gördü ve ona doğru geldi. "Zahmet ettiğim için çok özür dilerim," dedi nefes nefese. "Ama bu adamlar beni 2 gündür takip ediyordu. Ama hiç bu kadar açıkça değil." Durdu. Gözyaşlarının eşiğinde gibiydi. Adamlar biraz kurnazca duraksadı, 12 adım kadar uzakta. Sıradaki hamleden emin değil gibilerdi. Uzun adam başını sallayarak onları çağırdı ve bir an sonra danışır gibi fısıldaşarak yaklaştılar. "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. "Kurtarma yok," diye peltek konuştu adamlardan biri. "Hayır, onları kurtarma." Arkadaşlarıyla birkaç hızlı cümle paylaştı. Uzun adamın ağzının köşesinde kısa anlık bir gülümseme titredi ve kayboldu. "Ne için bu parça hanımefendiyle aynı anda yürüyorsun?" diye sordu. Yine sesli bir konferans ve üçlünün lideri başını salladı. "Artık yürüme yapmaz, aynı zaman," dedi. "Yürü git John Alisame, parça hanımefendi, Balong." Uzun adam başını salladı. Yeleğinin cebinden açık mavi bir porselen disk çıkardı ve avucuna koydu. 3 Çinli yaklaştı ve onu inceledi. Şaşkındılar. "Kurtarma yok," dedi sözcü. Kaptan Talhım cebindeki düğmeyi çevirdi. "Neden bu hanımefendinin peşinden gidiyorsunuz, köpekler?" diye hızlıca sordu. Adamlar geri çekildiler, çünkü tıslayan bir kanton lehçesiyle konuşuyordu. "Mükemmel lord," dedi konuşmacı alçak gönüllülükle, "biz muhteşem öğrencileriz, akşam alışkanlığımız gibi yürüyoruz. Bu zarif ve güzel hanımı daha önce görme mutluluğuna eriştik." "Yalan söylüyorsun," dedi uzun adam sakin bir şekilde. "Eğer öyleyse, neden, bu domuz gözden kaybolana kadar gidelim, sonra kadını takip edeceğiz, dediniz?" Sözcü sustu. "Şimdi bana ne demek istediğini anlatacaksın," dedi Kaptan Talhım. Cebinden gökyüzü mavisi düğmeyi çıkardı ve düşünceli bir şekilde parmaklarıyla okşadı. Bu sefer adamlar gördü ve anladı. Sanki bir işaret gibiydi. Derin bir eğilişle, Talham'ın 4. sınıf bir Mandarin olduğunu fark etmişlerdi. "Ya da askeri sınıftan bir büyük." "Harika Mandarin," dedi 3'ten biri. "Öyle ki başkalarının hizmetkarları olarak kullanılır ve, bilge hizmetçi dilsiz olur, bambu düşüyor ve dilsiz kalıyor, sonsuza dek dilsiz kalıyor." Uzun adam başını salladı. "Bana Hongun'u vereceksin ki seni tanıyayım," dedi.
Biraz tereddüt ettikten sonra, lider cebinden küçük bir fil dişi silindir çıkardı ve öyle sıktı ki, ikiye ayrıldı. Silindir bir kalemden daha kalın değildi, 2 inçten kısa. Bir yarısında mürekkep plağı, diğerinin ucunda küçük dairesel bir pul vardı. Kaptan Talhım avucunu uzattı. Her adam aynı şekilde davrandı. Bu açıklamanın ölümle sonuçlanabileceğini biliyorlardı. Uzun adam isimleri dikkatle inceledi. Asil çocuk, diye okudu. Baharın umudu ve yıldızın üstünde Yemen. Başını salladı. Gidebilirsiniz, dedi. 2 küçük sarsıntılı yaylayla adamlar döndü ve geldikleri yöne hızla yürüdü. Artık kızı gözlemlemeye vakti vardı. Ciddi ve şaşkın bir izleyiciydi sahnenin. Orta boyun biraz üzerindeydi ve zayıftı. Saçları bronz kırmızıydı. Yüzü olağanüstü güzeldi. Teni berrak ve beyazdı. Neredeyse kırılganlık ima edecek kadar beyaz. Gözleri büyük ve griydi. Kaşları o kadar keskin bir çizgiydi ki Orta Victoria dönemi şairlerinin popülerleştirdiği kurşun kalem kaşlarını hatırlatıyordu. Koyu renkli ve saçlarının parlayan görkemiyle tezat oluşturuyordu. Burnu retrusse eğilimliydi, dudakları kusursuz biçimliydi ve sıcak bir kırmızıydı. Dünyanın güzelleştiricilerinin ulaşmaya çalıştığı ama bir türlü başaramadığı etkiyi sunuyordu. Çünkü burada doğa, gizemli bir şekilde, tüm renkleri bir uyum içinde harmışlamıştı. Güzel giyinmişti, pahalı biçimde. Sade elbisesi, dünyaca ünlü bir Paris evinin özenle işlenmiş sadeliğini yansıtıyordu. Boğazında lüks kürkler vardı ve bir elinde devasa bir maf sallanıyordu. "Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum," diye başladı. Ve gerçekten utanmıştı. Çünkü karşısındaki açıkça bir centilmendi, ama aynı zamanda açıkça çok fakir bir centilmendi. Talhım gülümsedi. O gülümsemede iyi bir dostluk vardı, beyaz dişlerin kısa bir bakışında taşınan bir sıcaklık. "Bu dünyada," dedi, "görünürde hiçbir hitabet çabası olmadan, varoluş fırsatla katlanılır hale getirilir. Ve hiçbir fırsat, bir beyefendinin bir hanımefendinin güvenliğine, huzuruna ya da mutluluğuna katkıda bulunması kadar arzulanabilir değildir." Elbette hitabetti bu. Bunda hiç şüphe yoktu. Ama çaba yoktu, utandırma yoktu, zorlama yoktu. Ne kendini beğenmiş ne de aşırı derecede hoş biri değildi. Ama kelimeler düzenli bir akışla geliyordu, sanki görünmez bir dilbilgici tarafından yönlendiriliyormuş gibi. Kız ona göz kamaştırıcı bir gülümseme gösterdi. Kısmen rahatlama, kısmen de konuşmasındaki eğlenceyle. Gülümseme aniden soldu. Çünkü o eğlencesini fark edeceğinden korkmuştu. Endişelenmesine gerek yoktu aslında. Ted Talham'ın saçma görünmediği bir korkusu yoktu. "Belki buradan seni güvenle götürmeme izin verirsin," dedi nazikçe. Uygarlığın tehlikeleri vardır. Vahşi doğanın tutabileceği kadar ilkel ve çok sayıda tehlikeler. Ve özellikle masum ve güzel olanlar için. Kız biraz kızardı. Ama Talhım o kadar samimiydi, o kadar iddiadan da uzak ki bundan incinmek mümkün değildi. "Günlerdir beni takip ediyorlar," diye yanıtladı. "İlk başta tesadüf olduğunu düşündüm. Ama şimdi anlıyorum, hareketlerimi takip etmek için hiçbir sebepleri yok." Talhım başını salladı. Bir süre sessizce yürüdüler. Sonra, "Çin ile herhangi bir şekilde bağlantınız var mı?" diye aniden sordu. Kız gülümsedi ve başını salladı. "Çin'e hiç gitmedim," dedi. "Ve hakkında çok az şey biliyorum." Yine bir sessizlik. "Çin ile bağlantılı arkadaşların mı var?" diye ısrar etti. Kızın alnında küçük bir rahatsızlık çatışı belirdi. "Annem, yani, üvey annem," dedi kısaca. Talhım bıyığını düşünceli bir şekilde kıvırdı. Tuhaf bir his fark etti, zevk ve rahatsızlık karışımıydı bu his. Kız onu, ailenin eski dostu, gibi hissettirmişti. Tam olarak dediği gibi değildi bu, ya da benimsediği ton. Tanımlanamayan bir şeydi. Ne patronaj ne de aşinalık. Bu Talham'ın yoluydu. Hoş bir şiddetle hayatlara girip orada kalmayı, saygı ve güven kazananlar kadar yerinde olmayı bilmek. "Belki annenin arkadaşları sana bu adamların istediği için tarzı bir şey vermiştir," diye önerdi. Yine kaşlarının çatıldığını gördü. Ama bunun düşmanlık olmadığını, rahatsızlık olmadığını hissetti. "Bir bileziğim var," dedi. "Ama onu takmıyorum." Durdu. Bileğinde taşıdığı gümüş çantayı açtı ve küçük bir yeşim bilezik çıkardı. Küçük altın grupları aralıklı olarak yerleştirilmişti üzerine. "Görebilir miyim?" Bilezik ona uzandı. Mermer arça yaklaşıyorlardı. Talhım farkında olmadan temposunu yavaşlattı. İkisi de durdu. Süsü dikkatle inceledi. Her grup arasında yarı yıpranmış bir yazıt vardı.
Bu bilezik 2000 yıllık, dedi basitçe. Kız nefesini tuttu. 2000, diye tekrarladı inanmazca. 2000, diye onayladı. Bu oldukça değerli. Biliyorum, dedi kısa. Sesinde bir kırgınlık vardı. O karakterler ne anlama geliyor, diye sordu. Bilmemem gereken bir şey mi bu? Talhım yüzüne baktı. Donuk bir kızarıklık vardı yüzünde. Gözlerinde garip bir ışık. Bileziki düşünceli bir şekilde parmaklarıyla okşadı. Bilmemen gereken hiçbir şey yok, dedi. Ben yıllardır bilmek istediğim çok şey var. Kız şaşırdı ve bunu gösterdi. Dinle, dedi Talhım ve okudu. Bileziki yavaşça çevirerek. Ben büyük tamirci Çuşu'nun oğlu Şun'un. Kapıyı seninle açıyorum. İmparator geçtiğinde düştü. Bunu babam bana bir gün önce söylemişti, hadımların ihanetinden korkarak. Soldaki pelikanı gör, bronz saplı duvar. Sonrasında Jade'in ruh adımları. Sonrasında Gümüş Nehri. Sonrasında, bronz kapı. Burada imparator, en değerli hazinelerle dolu büyük bir odanın arkasında. 2 kez okudu. Sonra bileziki kıza uzattı. Kız 1 dakika boyunca onu tuttu. Burada, sıradan Londra'nın kalbinde, trafiğin uğultusu yanlarından geçerken, en sıradan parklardan birinin seyrek otları üzerinde. Çuşu'nun oğlu Şan, 20 yüzyıllık bir uçurumdan konuştu. Çok harika, dedi kız ve bilezike baktı. Bence bu bileziği bana bırakman daha iyi olur, dedi Talhım. Bir süre için, lütfen inanın. Elini ciddiyetle kaldırdı. Sadece sizin güvenliğinizi düşünüyorum. Ve biliyorum ki bu süsü duygusal bir değer vermeksizin öneriyorum, annenizin verdiği, sizi seven ama aynı zamanda size tiksinti veren biri tarafından verilen. Ve siz sadece günlük bir aile tartışmasının rahatsızlığından kurtulmak için onu yanınızda taşıyorsunuz. Kız gözlerini açarak hayranlıkla baktı. Nasıl bildiniz, diye sordu. Çantanızda taşıyorsunuz, dedi Talhım neşeyle. Göstermek için çıkardığınızda kaşlarınızı çattınız. Çantanızda taşıyorsunuz çünkü dışarı çıktığınızda birinin görüşüne göre onu takıp çıkarabilmek için yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Nişanlınız olsaydı, ya takardınız ya da evde bırakırdınız. Meşgul insanlar anlaşmazlıklarını ilerlerken çözerler. Görünüşe göre güçlü bir kadınsınız. Büyüklerin zayıflıklarına ya da taleplerine saygı gösterecek kadar güçlü. Dolayısıyla baban ya da annen. Babalar doğal olarak öfkeli ve duygusuz olmakla tanındığından. Teşekkür ederim, dedi kız hızla. Bileziği benim için saklar mısınız? İstediğiniz zaman bu adrese getirebilirsiniz. Çantasından bir kart çıkardı. Talhım baktı ve okudu. Von, diye ciddi bir şekilde okudu. Von adında birini hiç tanımadım. Bileziği iç cebine koydu ve yıpranmış ceketin düğmelerini kapattı. Kartım yok, dedi. Ben Victorian gemisinden Kaptan Ted Talham'ım. Behoanal'ın süvari piyadesi, İmparatorluk Bushmenler. Ayrıca davager Çin İmparatoriçesi'nin ordusunda bir generalim. 4. sınıf Mandarin. Gökyüzü güneşi ve İmparatorluk ejderha emirleri şövalyesi. Bunu tüm ciddiyetiyle söyledi. Gözlerinde mizah parıltısı yoktu. Kız, bunun ne kadar ciddi olduğunu fark edince, yakışıklı adamda gerçek bir gurur gördü. Kaptan Talhım için irregular kıtaları komuta etmek büyük bir şeydi. Ve Mançu hanedanının süslemeleri, en az o kadar büyük. Elini uzattı. Eminim annem sizi tanımaktan memnun olacak, dedi. Ve kendim, size ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Bu öğleden sonra burada olmanız ne kadar büyük bir tesadüf. Talhım eğildi. Törensel ve doğru küçük bir eğiliş. İşte oyunun şansı bu, dedi. Garip bir duraklama oldu. Söylemek istediği bir şey daha vardı. Bence doğru ve görev benim, dedi sonunda, kehanet bir tonla, şimdiye kadar sunmadığım çok önemli bir gerçeği size belirtmek. Bu bilezik, cebine dokundu. 1500'den 2500 pound'a kadar değerinde. İmkansız, dedi şaşkın kız. Başını salladı. Muhtemelen ikinci rakam, dedi. Gerçeği içine işletin. Ve buna şunu ekleyin, adresim yok. Adresim yok çünkü tam olarak 3 değişmez Çin gümüşü parası benim ile açgözlü dünya arasında duruyor. Kızın üzerine bir acıma dalgası yayıldı. Gözlerine gözyaşları doldu, beklenmedik, fışkıran gözyaşları. Çantasında dolaştı ama Talhım onu durdurdu. Yalvarıyorum, dedi hafifçe azarlayarak. Eğer bana 2000 poundluk yeşim konusunda güvenebiliyorsanız, sırrıma da güvenebilirsiniz. Bir sır yalnızca iki taraf arasında var olduğu sürece sırdır ve hiçbiri onu açıkça ya da gizlice yok etmeye çalışmadığı sürece. Sırrım, anlık yoksulluk. Onu çıkarırsanız sır ortadan kalkar.
Daha fazlasını söyleyecekti ama kendini tuttu. Aslında, diye bitirdi. Eğer bana para teklif edersen, ben de sana yeşim bilezigini teklif ederim. İşin sonu gelecek. Kız şimdi gülüyordu. Gözleri neşeyle dans ediyordu. Durumda eğlenceli bir şey vardı. Bu kahraman beyefendi, değişmez yoksulluğuyla, sorunlu akşam yemeğiyle, yatağıyla, iç cebinde 2000 poundluk değerde bir süsle, bu görüntü grotesk bir şekilde komikti. Genç de Costa bilseydi. O hesap kitap çeviren, fatura düzenleyen de Costa ona 2000 pound vermişti kalbinin masumiyetinde. Bana söz ver, arayacaksın, diye gülümseyerek sordu. Ya da bilezik olmadan bile. Bilezikle, dedi Talhım. Bu gece bunu çok net bir şekilde belirteceğim. Asil çocuk, baharın umudu ve Yemen'in yıldızına. Bilezik artık bende. Ve eğer onu takip etmek istiyorlarsa, beni takip etsinler. Yine el sıkıştılar. Talhım şapkasını kaldırdı, aniden döndü ve onu geride bıraktı. Sayın Büyükelçi Prens Chu Hsi Han, St. James Sarayı'nda tepsiden kartı aldı ve çerçevesiz gözlüklerinin arkasından sakin bir şekilde inceledi. "Seçkin yabancı aşağıda mı?" diye sordu. "Yüce majesteleri," dedi Moğol uşak, elçilik kıyafetiyle, "seçkin yabancıyı kırmızı odaya yerleştirdim." Büyükelçi başını salladı. "Onu benim layık olmayan huzuruma götür," dedi. Hizmetçi 2 kez eğildi ve sessizce odadan çıktı. Birkaç dakika sonra geri döndü ve ziyaretçiyi kusursuz İngilizcesiyle duyurdu. "Signor Tilizinli." Tilizinli, az yapılı, keskin ve hevesli yüzlü, siyah beyaz giyinmiş bir adam. İnci mavisi perdeler ve gölgeli ışıklarla dolu o yumuşak odada güçlü bir nota gibiydi. Elini uzattı ve masasından kalkarak onu karşılamaya gelen büyükelçiye küçük bir selam verdi. "Ekselansları beni bekliyordu mu?" diye sordu. Büyükelçi gülümsedi, çünkü Tilizinli Çince konuşuyordu. O tuhaf, Mandarin Çincesi, ki yalnızca Çin'in devlet adamları ve diplomatları tarafından kullanılır. "Sen gerçek bir signorsun," dedi sessizce. "Aksanınız yasak şehirde eğitim gördüğünüzü ele veriyor." Tilizinli utandı. Entelektüel tarafta hassastı. "Onur duydum," dedi. "Ama Pekin'e yakın bir yerde değil. Floransa'da çalıştım." "Tebrik ederim," dedi prens ve kendi elleriyle bir sandalyeyi öne çekti. "Oturun," dedi. "Ve tam olarak ne istediğinizi söyleyin." Artık İngilizce konuşuyordu. Tilizinli cebinden uzun bir zarf çıkardı ve birkaç gazete kesintisini sıraladı. "Ekselansları, North American Review'da bir makale yazdı," dedi. Bu makale, ülkenizin erken tarihini kapsamlı biçimde ele alıyordu. Büyükelçi başını salladı. "Birinci İmparator'un hayatına çok yer ayırdınız." Büyükelçi yine başını salladı. "Çin tarihiyle verimli bir şekilde ilgilenemezsiniz," diye gülümsedi, "Birinci İmparator hakkında yazmadan." "Büyük Seddi inşa etti ve hemşehrilerimin en iyi çabalarını yönlendirdi. Ve yine de, 2000 yıl önce yaşadı. Ama etkisi hala hissediliyor." Şimdi gülümseyen Tilizinli'ydi. "O etki burada, Londra'da da hissediliyor," dedi karamsar bir şekilde. "Ve hiçbir yerde Scotland Yard kadar kapsamlı değil. Ki sayın ekselansları bilmek isteyebilir. Scotland Yard bana iş sağlıyor." "Scotland Yard'da mı?" Çin Büyükelçisinin kaşları kalktı. "Scotland Yard'da," diye tekrarladı diğeri. "Ama eğer ekselansları devam etmemi istiyorsa." Prens büyük bir edebiyat tutkunuydu. Fazla cesaretlendirmeye ihtiyacı yoktu. "Birinci İmparator birçok harika şey yaptı," dedi. "Ama aynı zamanda, alçak gönüllülükle ve şanlı anısına saygıyla söylemeliyim ki, bilgi olmayan şeyler de yaptı. Çin'in sahip olduğu tüm edebiyatı yok etti. Kitapları ve belgeleri yaktı. Ölüm tehdidiyle öğrencilerin değerli yazıları ezberlemesini yasakladı. Bunların hepsini bu konuyu şüpheli bir şekilde ele alan tarih kitaplarında bulacaksınız." Tilizinli yine başını salladı. "İşte özel dikkatinizi çekmek istediğim bir paragraf var," dedi ve mavi kalemle işaretlenmiş bir sayfayı gösterdi. "Affedersiniz," dedi ekselansları, Pince nezini kullanması gerekiyordu. İyi yetiştirilmiş bir Çinli olarak, neredeyse kör olmasına rağmen, misafirinin yanında gözlük takmıyordu. "Ah, o," dedi ve parmağıyla mavi paragrafa dokundu. "Bu en büyük tarihçilerimizden birinin yazılarından kelimesi kelimesine alıntıdır. Birinci İmparator'un defnini anlatır." Yumuşak İngilizcesiyle yüksek sesle okudu. Parmakları sayfada satırları takip ederek ilerledi. 9. ayda 1. İmparator, Li Dağı'na gömüldü. Bu dağ, saltanatının ilk günlerinde tünel kazılarak hazırlanmıştı.
Ardından, imparatorluğu pekiştirdikten sonra, 700 bine kadar asker, suya ulaşana kadar ilerledi ve orada sağlam bir temel atıldı. Lahit üzerine yerleştirildi. Nadir nesneler ve pahalı mücevherler saraylardan ve çeşitli yerlerden toplandı ve büyük miktarlarda depolandı. Bir kapana giren hemen oklarla karşılanacaktı. Civa yardımıyla nehirler oluşturuldu. Yangtze, Sarı Nehir ve Büyük Okyanus. Metal birinden diğerine makinelerle akıyordu. Çatıda takım yıldızlar gökyüzünü temsil ediyordu, zeminde ise yeryüzünün coğrafi bölünmeleri. Mumlar insan balığı yağından yapılırdı ve çok uzun süre yanacak şekilde hesaplanmıştı. İkinci imparator şöyle dedi, merhum babamın çocuksuz cariyelerini şimdi serbest bırakmak uygun değil. Ve onlara ölüde hükümdara eşlik etmelerini emretti. Ölenler çok sayıdaydı. Defin tamamlandığında, hazineyi saklayan ve makineleri yapan işçiler büyük değeri biliyordu ve sır sızabilirdi. Bu yüzden, tören biter bitmez ve lahitin en iç kısmına erişim engellenir engellenmez, dış kapı indirildi ve mezar fiilen kapatıldı. Hiçbir işçi kaçamadı. Sonra etrafına ağaçlar ve çimenler dikildi, böylece yer dağın geri kalanı gibi görünür oldu. Tilizinli başını salladı. İşte sorun bu, dedi. Sorun mu? Yüksek soylu bir Çinlinin ünlem tarzında şaşkınlığını göstermesi görgü kurallarına aykırıydı. Ama prens, açıkça şaşırmıştı. Tilizinli, mümkün olduğunca kısa bir şekilde, olayların özetini verdi. Çin posta teknesinin karaya çıkarılmasından önce ve sonra yaşananları anlattı. Ekselansları dinledi. Yüz hatları o hareketsizliğe büründü, ırkına özgü bir karakter. Tilizinli sözünü tamamladığında sordu. Hırsızların aradığı bilginin, her tarih kitabında bulunan bir şey olduğunu mu ima ediyorsunuz? Ekselansları, dedi Tilizinli sessizce, belgelerinizde, yayımladığınız her şeyden çok daha fazla ışık tutan bir belge vardı. Ölülerin hazinesi hakkında. Büyükelçi sustu. Nazik parmakları huzursuzca masadaki gümüş kağıt bıçakta oynadı. Gözleri karşısındakinin yüzündeydi. Tilizinli konuşmayı teşvik edecek bir şey sunmadı. Tahmininde haklı olduğunu anlamıştı. Bu hırsızlığın bir sebebi vardı ve o sebep, posta çantasının içindeydi. Tam 3 dakika sürdü. Azımsanmayacak bir süre. Sonra büyükelçi konuştu. Sadece hayal edebiliyorum, dedi sonunda, çok yavaş bir şekilde. Güvenli tuttuğum bilgiyi çalmaya çalışan insanlar. Ki o bilgiyi vermeye hazır değilim. Başını keskin bir şekilde kaldırdı. Farkında mısınız, Bay Tilizinli, diye sordu, Sin Iwang Ti ile birlikte gömülen mücevherlerin değerinin 2 milyon pound'un üzerinde hesaplandığını. 2 milyon mu? Prens başını salladı. 2 milyon, diye tekrarladı. Tüm yetkililer hemfikirdir. O dönemde Çin altın ve değerli mücevherler açısından son derece zengindi ve 1. İmparatorun mülklerinin değeri çok büyüktü. Başlangıçta Sin kralıydı ve imparatorluğu o kurdu. Fetihlerle büyük bir servet elde etmişti. Bu zenginliğin gömülü olduğunu bilmek, yabancı maceracıları cezbetmeye yeterdi. İyi karakterli bir Çinli asla bir mezarı açmazdı. Ama başkaları, Li Dağı'nın tam yerini biliyorum, diye ekledi basitçe. Ama, bulmak kolay görünebilir ama değil. İmparatorluk Li dağlarıyla doluydu. Ve bunlardan birinde, en bariz görünende, mezar bulundu. Ama büyük imparator gerçekte Peçili Körfezi'ndeki küçük ve ıssız bir adaya gömüldü. Tilizinli'nin gözleri kısıldı. Hırsızlığın gizemi artık ortadan kalkmıştı. Neden yer genel olarak bilinmiyor, diye sordu. Elçi nadir gülümsemelerinden birini ona bağışladı. İmparator bizzat açıklamayı yasakladı, dedi. Çin'de o günlerde, cennetin ilahi güneşi sadece kaderleri insanların anılarıyla şekillenirdi. Tilizinli ayağa kalktı. Son bir soru, dedi. Sahip olduğunuz bilgileri gelecekte yayımlamayı düşünüyor musunuz? Hayır, dedi büyükelçi kısaca. Tilizinli kırmızı oturma odasına geçti, şapkasını ve bastonunu almak için. Orada bir adam bekliyordu. Uzun, yakışıklı, kıyafetlerinin yoksulluğuna rağmen neşeli görünümlü. Kaptan Talhım, sanırım, dedi Tilizinli. Diğeri ayağa kalktı. King's Cross'ta valizimi arayan beyefendisiniz, dedi Kaptan Talhım, kırgınlık olmadan. Dedektif yüksek sesle güldü. Bu, yapmak istemediğim bir itiraftır, dedi. Aramanın yapıldığını nasıl bildin? Biraz deneyimim var, dedi diğeri soğukkanlıca. Araştırmanızın ardından daha vicdanlı bir arama ekibi tüm bagajımı aldı ve şimdiye kadar yerine koymayı başaramadı. Tilizinli gerçekten endişelendi. Bu garip adamın, ihtiyacı olanlar için kalbinde hassas bir noktası vardı.
Çin'den gelen birini görmek için ikinci kez bakmaya gerek yoktu. Bir sandalyeyi öne çekti. "Bununla ilgileniyorum," dedi. "Belki sana yardım edebilirim." Kaptan Talhım onurlu ve itiraz eden bir el kaldırdı. "Normal zihin," dedi, "tanınan otoriteye karşı isyan etmeyi içgüdüsel olarak reddeder. Disiplinsiz öfke, toplumun kendi koruması için dayattığı sosyal güvencelere karşı aluvistiktir. Yaptığınız muayenenin gerekliliğini takdir ediyorum. Ve hükümetin ajan seçimini takdire şayan buluyorum. Ayrıca, doğrudan ve açıkçası, Li Dağı'nın konumuyla ilgilendiğim için ve o konumu ortaya koyan belgelerle aynı gemiyle bu ülkeye geldiğim için, şüpheniz affedilir." Bunları söyledi, neredeyse nefes almak için duraklamadan. Tilizinli duygularını gizlemeye çalıştı ama yüzünde hiçbir ipucu kalmamıştı. Bu adam kapıda mı dinliyordu? Büyükelçinin konuşmasının ipliklerini mi toplamıştı? Talhım, İtalyanın zihninin işleyişini fark etmiş gibi görünüyordu ve gülümsedi. "Duyduğuma göre Chuhis-Han ile bu konuyu tartışıyorsunuz," dedi. "Bunu düşünüyorum çünkü aramanızı ancak makalenin yayımlanmasından sonra yaptınız. Ve bu makale, muhtemelen tanımadığınız bazı çevrelerde büyük ilgi uyandırdı. İyi Niyet Derneği, örneğin." Sesinde hem ilgi çekici hem de ürperten bir şey vardı. Tilizini'yi hem cezbetti hem de meydan okudu. Ama İtalyan, bilgi edinmesine engel olacak kadar kibirli değildi. "İyi niyetli dernek hakkında hiçbir şey bilmiyorum," dedi. "Ama başlığından anladığım kadarıyla, Çinli suçlular tarafından propaganda içeren gizli bir toplum." Talhım çok sevindi. "İşte kendi kalbine uygun bir adam. Dernek," diye başladı, sanki bir konuşma yapacakmış gibi. Sonra fikrini değiştirdi. "Dernek tamamen suçlu, ancak siyasi bir kökenli. Onurlu maceracılar loncasının bir yan kolu. 20 yıl önce Cant'ında gelişti. Diğer suçlardan çok daha fazlasını işledi ve artık bir noktaya ulaştı." Konuşmanın üzerinde net ve keskin bir tabanca sesi duyuldu. Yukarıdan bir ses geldi. İki adam aynı anda ayağa fırladı. Kapıya, geniş koridorun karşısına koştular. Yumuşak halılı merdivenlerden yukarı çıktılar. Tilizinli önde, elinde otomatik tabanca. Büyükelçinin çalışma odasının kapısında bir hizmetçi duruyordu. Sapı çevirmeye çalışıyordu ama boşuna. "Kilitli, ekselansları," dedi. "Çekilin yolun," diye bağırdı Talhım. Adam şüpheli bir hızla itaat etti. Merdivenlerden uçtu. Yanlarından aceleyle geçen konuşkan hizmetçiler kalabalığı. Evin kapısında elçilik kıyafetli iki Çinli vardı. "Çabuk gidelim, kardeşim," dedi biri. "Ya da bu insanlar Tao Ai'nin hizmetinde olmadığımızı anlayacak." Kapıdan geçip karanlık sokağa çıktılar. Arkalarından gelen bir ses, Talham'ın yukarıdaki odaya giriş sağladığını haber veriyordu. Oda karanlıktı. Ama gözlemci Tilizinli inci düğme kapağı aradı ve parmakları onu buldu. Hemen oda yumuşak ışıkla doldu. Büyükelçi sandalyesinde oturuyordu. Ölmüştü. Görünür bir yara yoktu. Tilizinli hızla ölü adamın yanına yürürken bir haykırış yükseltti. "Boğuldu," diye bağırdı. Talhım masanın üzerine eğildi, kaşları çatılmıştı. "Boğuldu. Peki o silahı kim ateşledi?" diye sordu. Hizmetçiler şimdi odaya giriyordu. İngiliz sekreter heyecanlı Çinli kalabalığın arasından geçti. Üçüncü kattaki odasında çalışırken ateş onu uyarmıştı. "Tüm hizmetçiler marşala," dedi Tilizinli. Bu arada odayı inceledi. Pencereler kapatılmış ve sabitlenmişti. Büyükelçi havalandırma dehşetini vatandaşlarıyla paylaşıyordu. O yönden giriş imkanı yoktu. Büyük kakma büro dışında hiçbir şey bozulmamıştı. Ama büronun kapağı açılmış, bir çekmece zorla karıştırılmış ve talan edilmişti. Özel belgeler yere dağılmıştı. Tilizinli büyük bir zarf aldı. Çince karakterlerle yazılıydı, 1. İmparatorun mezarlığı. Zarfın mühür kapağı sağlamdı. Ama kapak baştan uca yarılmıştı. Ve boştu. "Bak," dedi Talham'ın sesi patlayıcı bir şekilde. Tilizinli işaret parmağının yönünü takip etti. Büronun alt kısmı, devasa mobilyanın genişliği ve derinliğiyle yaklaşık 18 inç yüksekliğinde büyük bir çekmeceden oluşuyordu. Bir köşeden parlak kırmızı damlalar akıyordu. Halının üzerinde küçük bir havuz oluşturuyordu. İki adam çekmecenin bronz kollarını kavrayıp çekti. Bir adamın cesedi altta yatıyordu. Dizleri çenesinin altında büzülmüş halde. Arkadan vurulmuştu. Ve tamamen ölmüştü. "Onu tanıyor musun?" diye sordu Tilizinli. Talhım başını salladı. Kendine, "Yemen'in üstündeki yıldız," diyordu, dedi. "Ve bugün öğleden sonra onunla ilginç bir konuşma yaptım. Çünkü bu zavallı, cansız varlık.
HYDE Park'ın sözcüsüydü. Kaptan Talham için yoğun bir geceydi. Saat 3'ü vuruyordu taksi çağırdığında. Til izinli ona katıldı. İkisi kaldırımın kenarında bir süre konuştular. Sonra bir taksiye binip uzaklaştılar. Yolun karşı tarafından onları izleyen adam da peşlerinden geldi. Arabası yakın bir yan sokakta bekliyordu. Ve bu araba, iki adamı doğuya taşıyan kabini kolayca geride bıraktı. Scotland Yard'ın taş kemerinden geçtiler. Peşlerindeki araba embankment boyunca ilerlemeye devam etti. Guards Avenue için yavaşladı ve yolcularının inmesine izin verdi. Takipçi uygarlığın gece kıyafetini kusursuz bir şekilde giymişti. Kendini rahat ve özgüvenli taşıyordu. Arabanın geldiği yere geri yürüdü, tereddüt etmeden Scotland Yard'a döndü. Ve görevdeki memurun Til iziniye mesaj götürmeye hazır olduğunu gördü. İtalyan onu yalnız kabul etti. Ziyaretçi törensel bir eğilişle selamladı. Til izinli onu tek bir süpürmede ayaktan başına kadar değerlendirdi ve kapsamlı bir eğilişle karşılık verdi. Yeni gelen kesinlikle Çinliydi. Ama isyan öncesi Mançuları ayırt eden bir kuyruk takmıyordu. Yüzü Çinli için yakışıklıydı. Hatları temiz, gözleri milliyetini tek başına ele veriyordu. Dudakları düz, ince ve ifadesizdi. Ve Til izinli fark etti ki bu tuhaf adam, modanın zirvesinde giyinmişti, ama öyle ölçülü bir beyefendilikle ki bir gözünde altın çerçeveli monokıl taşıyordu. Konuşurken yabancı aksan yoktu. Hiç. Bay Til izinli, dedi. Diğeri başını salladı. Benim adım So. Land Tesi So. Ve tahmin edebileceğiniz gibi, bu gece öldürülen talihsiz adamı biraz tanıyorum. Til izinli başını salladı. Prensi biraz tanıyorum, dedi otururken. Ve doğal olarak trajik haber beni üzüyor. Haber çok hızlı yayılıyor, diye kuru bir şekilde yanıtladı Til izinli. Büyükelçi çok uzun zamandır ölmüş değil. So başını kolayca eğdi. Elçilikten geçiyordum ve birkaç dikkati dağılmış hizmetçi gördüm, diye açıkladı. Birini polis bulmaya gönderdiniz. Hizmetçiler sıradan Çinlilerdir ve tutkulu dedikodu yapanlardır. Kendi ırklarından biriyle konuşmaya hazırdılar. Bu yeterince mantıklıydı. Til izinli açıklamada hata bulamadı. Ama bu Çin zarifinin neden onu sabah 3'te aradığını merak ediyordu. Çok üzücü, diye devam etti Lang Tesi So, başını sallayarak. Ekselansları gibi bilgili biri bu şekilde kesilmeliydi. Benim için daha üzücü, dedi Til izinli, Yemen'in üstündeki yıldızın da feda edilmesiydi. Bunu neden söylediğini anlayamıyordu. İkinci adamı anmak için hiçbir sebebi yoktu aslında. Etkisi elektrikleyici oldu. Ziyaretçi hemen ayağa fırladı. Sessizce sandalyesinden kalktı, monokıl gözünden düştü. Göz kapakları indi ve Til izinli iki parıldayan siyah yarık gördü. Yemen'in üstünde yıldız, mı, diye tekrarladı. Ne demek istiyorsunuz? Tüm zariflik gitmişti. Tüm tembel uzama. Ses sert ve metalikti. Beyaz eldivenli eller sıkılmıştı, kırılma noktasına kadar. Dik duruyordu, gergin. Duruşunda hayvansal bir şey vardı. İçinde kaplan gibi bir şey. Demek istediğim, dedi Til izinli yavaşça, yalnızca şu. Büyükelçiye ek olarak, bir adam daha öldürüldü. Arkadan vuruldu. Muhtemelen suç ortakları tarafından. Suçu yeniden inşa ettiğim kadarıyla, katiller elçilik kıyafetiyle gizlenerek kaçtı. Yemen'in üstündeki yıldız, muhtemelen onun katillerinin istediği bir şeyi vardı. Ve bu adam şu kişiler tarafından tanımlandı. Dedektif cebinden bir kağıt çıkardı ve masanın karşısından diğerine uzattı. So, Çin karakterlerine uzun ve ciddi bir şekilde baktı. Bu adamın honundan kopyalanmıştır, dedi Til izinli. Bugün öğleden sonra adamın kendisi tarafından Kaptan Talham'a verildi. Tesi So, üstün bir çabayla kendini topladı. Tek kelime etmeden kağıdı geri verdi. Gözlüğünü mekanik bir şekilde düzeltti. Ve sandalyesine rahatladı. İlginç, dedi sakin bir şekilde. Bir zamanlar, Yemen'in üstündeki yıldızı tanıdım. Ama bu başka bir adamdır. Karakterler Kuzey ve Güney Çin arasında çok az değişir ve arkadaşım bu onu taşımazdı. Til izininin dikkatli gözü, ziyaretçinin dilinin ucunun kuru dudakların üzerinden geçtiğini gördü. Şüphesiz neden geldiğimi merak ediyorsunuz, dedi Çinli. Ve kim olduğumu açıklamak size adil davranmaktır. Yoldaşınız, yoldaşım, diye sertçe sordu Til izinli. Yan odada bekleyen beyefendi, dedi zarif Doğulu, ben gidene kadar. Ekselansları Ho Tao, bizim dilimizde Mandarin Nehri, sizin dediğinizde Kaptan Talham. O beni tanırdı. Ben Tehsil-u valisinin oğluyum. Her türlü niyetle, ben bir vali adayıyım. Til izinli eğildi.
Oxford'da eğitim görmüş ve Piccadilly'deki en pahalı dairede kiracı olan bu adamı az çok biliyordu. Zengin olduğu söyleniyordu. So kalkmaya başladı. Korkarım merakım ve vatandaşımın kaderi hakkındaki doğal ilgim zamanınızı zorladı, dedi. Adresim, yardımcı olabilirsem lütfen emredin. Kartını masaya koydu ve hafifçe eğilerek geri çekildi. 3 dakika sonra arabası olabildiğince hızla doğuya doğru ilerliyordu. Embankment'tan Blackfriars Köprüsü'ne kadar gitti ve nehri geçti. Borough yakınlarında indi. Beni bekle, dedi kısaca. Boğuk şoför kantonca yanıtladı. Southwark Caddesi'nden çıkan küçük bir yol boyunca birkaç küçük dükkan, sabahın bu saatinde kapalı ve sessiz. Birinin kepenklerine dokundu. Nazik bir vuruştu. Dönerdi kapı, ama pencerelerin yanındaki kapı hemen açıldı. Dükkan karanlıktı. Açıkça bir çamaşırhane ve Çin çamaşırhanesi. Hızla oturma odasından geçti. Arkada zayıf bir ışık yanıyordu. Ve hiç tereddüt etmeden keskin bir dönüşle doğrudan oturma odasından alt bodrumlara inen merdivenlere yöneldi. Merdivenlerin dibinde bir kapı vardı. Tekrar çaldı. Gömlek kollu bir Çinli açtı. Adam içeri girerken piposunu çıkardı ve derin bir saygı duruşu sergiledi. Mahzen büyüktü. Duvarları kan kırmızısıyla kaplıydı, üzerine kaba siyah çizimler ve ağıt şarkısını resmeden karakterler boyanmıştı. Bir masa vardı ve üzerinde yağ lambası sallanıyordu. Yaklaşık yarım düzine adam çeşitli kıyafetlerle oturuyordu. Gecenin soğukluğuna rağmen, mahzen rahatsız edici derecede sıcaktı. Büyük bir kömür mangalı, bir duvar girintisinde, unutulmuş bir çağda Avrupa sobasının durduğu yerde parlıyordu. Adamlar içeri girerken ayağa kalktı. Ellerini kollarına gömdüler. "Kardeşim nerede?" diye hızlıca sordu. Mangalın en yakınında duran yaşlı bir Çinliye seslendi. "Efendim," dedi adam, "görkemli kardeşin geri dönmedi." "Yung Ti ve Hop Lee nerede?" diye sordu So. "Efendim, dönmediler," diye yanıtladı diğeri. Saatine baktı. "Mingya diyor ki," diye başladı yaşlı adam ama durdu. Sanki daha iyisini düşündü. "Mingya diyor, ne?" diye sordu So. "Cevap ver, yaşlı aptal, çabuk." Yaşlı adam eğildi. "Majesteleriniz için gökyüzünün 7 kutsası," dedi alçak gönüllülükle. "Ama Mingya, ne Yung Ti ne de Hop Lee'nin geri dönmeyeceğini söylüyor." Mingya, afyon gibi donuk gözlü genç bir kantonlu. Başını salladı. "Doğru," diye boğuk bir sesle söyledi. "Bu iki adam için duydum. Bu gece pipo içerken konuşuyorlardı. Beni duyamayacaklarını düşünüyorlardı. Bu gece Çin'e gidecekler dediler." So bir süre bekledi. Başını göğsüne gömdü. Düşüncelere daldı. Sonra gözü bir yüze takıldı, içeri girdiği andan beri onu izleyen düşünceli bir yüz. Genç bir adamın yüzüydü. Lambanın gölgesinin düştüğü yerde duruyordu. Çünkü lambanın bir tarafı, yukarıdaki sokak ışığının algılanmaması için gölgelendirilmişti. Başını sallayarak işaret etti. Adam takip etti. Tek kelime etmeden iki adam bodrumdan çıktı. Kapı arkalarından tıklayarak kapandı. Yukarıdaki dükkanda tesis o arkadaşına döndü. "Loreng," dedi. "Bu iki adam kardeşimi öldürdü. Ve seninki de, çünkü iyi niyetli derneğimizden hepimiz kardeşiz. Atalarımız tarafından inancımızı korumak için yemin ettik. Ayrıca onları gönderdiğim kağıdı aldılar." Genç adam itaatle başını eğdi. "Kardeşimi onlarla birlikte gönderdim çünkü ihanetten korkuyordum. O oldu. Öyle yabancılar diyor. Gazeteyi kim buldu? Ve buna ihtiyaçları olduğu için, ihanetleri için ve başka türlü alamayacakları için, onu öldürdüler." "Ekselansları," dedi Loreng çekingenle. "Bunların hepsini biliyorum. Bana ne yapmamı söyleyin. O adamları bul," dedi So. Ve şah. Genç adam saygıyla eğildi ve arkaya çekilerek kayboldu. Kısa süre sonra bir kıyafet demetiyle ve uzun, dar bir bıçakla geri döndü. "Bu, Husin'de bir adamı öldürdüğüm bıçak," dedi. So gururla onayladı ve başını salladı. Bay Raymond de Costa kağıdını bıraktı ve kahvaltı masasında karşısında oturan oğluna düşünceli bir bakış attı. Gregory de Costa, babasını orta yaşın altında tercih ederdi. 24 yaşında bir adam için boyu kısaydı ve biraz kiloluydu. Teninde bronz kırmızı bir ton vardı. Bu tür ailelerde, renge kadar uzanan bir geçmişin iziydi. Gerçekten de zenginlik getiren ama istenmeyen bir Avrasya türü ilişkinin tarihi vardı de Costa ailesinde. Kendilerine evde Portekizli diyorlardı ve aslında Portekizli olabilirlerdi. Ama nesiller boyunca de Costas Madras'ta yaşamış ve ölmüştü. Ünlü Çiğ halkı arasında.
Ama kesinlikle onlardan da bir şeyler vardı. Büyük Raymond, de Costa ailesinin en zenginiydi. Şişmandı ve hırıltılıydı. Yüzü iyi bir yaşam duygusuyla ve kendini şımartmayla şişmişti. Hiçbir mükemmeliyetten kendini mahrum bırakmıyordu. Çekici bir yüz değildi ama, iki siyah göz sürekli ateş gibi yanıyordu. Büyüleyici gözler, gören, gözler, izleyen ve yarıçaplarındaki her şeyi içine çeken gözler. Çok canlı ve hevesliydi. Sanki iğrenç, şekilsiz bedenin ayrı bir varoluşunu gösteriyor gibiydi. Yaşlı adam, 60 yaşlarında olmalıydı. Halkalı elini kaldırdı ve üst dudağındaki gri bıyık sakalını nazikçe okşadı. Korkunç oğluna baktı. Zarif başından, parlak ve şık botlarına kadar. "Gregory," dedi bir süre sonra. "Bugün sabah gazetelere baktın mı?" Genç adam başını salladı. "Hayır," diye itiraf etti. İtirafının bir azarlamayı davet edebileceğini biliyordu. Çünkü eğitim sürecindeydi ve bu program hayatın günlük gelişmelerini bilmeyi gerektiriyordu. Şaşırtıcı şekilde, kaçınılmaz konferans gelmedi. "Çin Büyükelçisi dün gece öldürüldü," dedi babası yumuşakça. Gregory baktı. Raymond de Costa'nın sesinin çok nazikliğinde bir şey vardı. Ve o şey genç adamı rahatsız ediyordu. "Öldürüldü, zavallı şeytan," dedi. "Dün gece oraya mı gittin? Seni çağırdılar sanırım." Raymond aniden doğruldu. "Nereye gittim? Ne demek istiyorsun?" diye sertçe istedi. "Hiçbir yere gitmedim. Saat 1'de geldiğini duydum," dedi genç, masadan bir elmaya uzanarak. "İyi uyuyamadım." Diğeri kaşlarını çattı. "Mükemmel bir sebeple gelmedim," dedi alaycı bir şekilde. "Saat 11'de yatıyordum ve Thomas bu sabah kahvemi yatağımda getirdi." Genç adam ikna olmamıştı. "Ama vali," diye itiraz etti, "Thomas'ı senin çizmelerinle gördüm. Hepsi çamurla kaplıydı." Yaşlı adam öfkeyle masaya yumruk vurdu. "Dün gece evden çıkmadım, söylüyorum." Gregory de Costa, üzerine getirdiği fırtınayla endişelendi. "Üzgünüm," diye mırıldandı. "Sanırım rüya görmüşümdür." "Bu nasıl bir şey, iyi uyuyamıyorsun?" diye sordu diğeri, konuşmayı aniden değiştirerek. "Hasta mısın?" "Hasta mı? Hayır. Hiçbir şey. Sadece biraz kötü hissediyorum." Masadan kalktı ve üzgün bir şekilde pencereye yürüdü. Sokağa karamsar bir şekilde baktı. "O kızın mı?" diye sordu babası hafifçe gülümseyerek. "Hangi kız?" diye sordu diğeri öfkeyle. "Yale bayanı mı kastediyorsun? Başka kim olabilir?" Genç bir süre sessiz kaldı. "O kesinlikle benim kızım değil, vali," dedi umutsuzca. "Kesinlikle, bana pislik gibi davranıyor, tam anlamıyla." Raymond de Costa gülümsedi. "Bir oğluma toprak gibi davranacak güzel insanlar," dedi küçümseyerek. Anne başını aşağı borç içinde bıraktı. "Sadece kız biraz yazı yazdığı için düzgün görünüyor." "Neden annesiyle barışmıyorsun?" Genç adam arkasını döndü. Ellerini pantolonunun ceplerine gömdü. Yüzünde memnuniyetsizlik açıkça yazılıydı. "Annesi iyi," diye homurdandı. "Bayan Yale'i onu sayesinde çevirebilirim." Ağır bir parmağını kaldırdı. "Keşke sadece anne olsaydı, sorun olmazdı." "Kız bu işte. Ona hediyeler ver. Kadınlar böyle şeyleri sever," diye önerdi baba. Ama genç adam başını salladı. "Ona verdim." Durdu. "Ne? Ah, çok şey," dedi genç belirsizce. Vicdanı onu biraz rahatsız ediyordu. Aklında çok fazla şey vardı. Bazı babalar ile bazı oğullar arasında yoğun bir sempati vardır. Genellikle iyi bir durumdur bu. Ama bazen bu, ortaklardan birinin utancına yol açar. De Costa Pere zihinsel izlenimleri yakalamakta ustalaşmıştı. Ve şimdi anılar ona geldi, söylemek istediği bir şeyin. "Bu arada," dedi umursamazca, "Bayan Yale'in bir şeyi var ve ben onu çok sevmeli olmalıyım." Genç, ne olduğunu keşfetmeye çalışmadı. Biraz endişeli ebeveynine baktı ve bekledi. "Bayan Yale," diğeri devam etti, "bir bilezik taşıyor. Aldığım tarife göre bu bilezik, kesinlikle Song Lunanping'in bana kayıtlı postayla gönderdiğine yemin ettiği o şey olmalı." Masadan kalktı. Hoş olmayan yüzünde bir somurtluk vardı. "Onu bulmak bana 1000 pound'u aştı," dedi. "Bir de almak için 1000 pound daha. Ve Songlu, onu kayıtlı posta gönderdiğine inanmamı bekliyor." "Ne zaman gelmeliydi?" diye kekeledi Gregory. Yüzü çok kırmızıydı ve kaçma isteğinin farkındaydı. "Çin'de yokluğunda," dedi babası. Sonra keskin bir şekilde, "Böyle bir bilezik gördün mü?" Gregory de Costa boğazını temizledi. "Şöyle söyleyeyim," dedi anlaşılmaz bir şekilde. "Rahatsız edici bir his hissettim. Bana bir bilezik geldi. En azından bunun için olduğunu sandım."
Sana ait eski bir merak var, vali. Hiçbir fikrim yoktu senin içindi. Sadece, Bay de Costa, olarak hitap edilmişti. Ah, tamam. Raymond'ın yüzünde rahatlama ve sevinç belirdi. Oğul tereddüt etti. Dedi. Tam olarak elimde değil. Aslında, onu vermek istediğini sanmıştım. O yüzden verdim. De Costa ağzı açık oğluna baktı. Yüzü giderek solgunlaştı. Neredeyse yenilmez öfkeyle. Verdin mi? Dedi sonunda, büyük bir çabayla kendini tutarak. Ve onu kime verdin, seni değerli aptal? Onu Bayan Yale'e verdim, dedi genç adam somurtkanca. Nasıl bilebilirdim ki? Nasıl bilebilirdi ki? De Costa, kıdemli, tavanı muhatap aldı. Bezginlik içinde. Zamanımı ay buzağı merak toplamakla boşa harcamamam gerektiğini nasıl bilebilirdi? Ah, Gregory Marcus de Costa, beni yorgunlaştırıyorsun. İçindeki tüm Avrasyalılık sesine ve tavrına yansıdı. Gözlerinde öfke yaşları vardı. Ama sadece demir iradeli bir adam doğal engellerini aşabilirdi. Ve yaşlı de Costa da aynı şekilde, aniden çok sakinleşti. Hemen Bayan Yale'e gitmelisin, dedi. Her türlü bahaneyle, o bileziği geri kazanmak için ne gerekiyorsa. Ona söyle. Kaşlarını kaldırdı, düşündü. Ona, bunun vebaya yakalanmış birinden geldiğini öğrendiğini söyle. Her şeyi söyle. Ama bileziği al, yerine elmaslar vereceksin. Git. Çok üzgünüm, vali, diye başladı Gregory. Yaşlı adam dişlerini gösterdi. Çık dışarı, dedi vahşice. Gregory de Costa bir şikayet ve korku karışımıyla odasına gitti. Diyelim ki Von Yale bu değerli yeşim çemberini teslim etmezse, diyelim ki, hayır, şansı yoktu. En kötü ve en olası şey, belki de mükemmel bir talipten kurtulmak için ilahi bir fırsat. Kendini özenle giydi. Camdaki yansımasına küfretti, en kötü düşmanı gibi. Parasını mekanik olarak bir cepten diğerine saydı. Tutumlu bir ruh Gregory de Costa. Ve cüzdanını dikkatle inceledi. Babasının teklifinden faydalanacaktı. Yerine bir elmas bilezik sunacaktı. Kız aklında bunu reddedebilirdi. Ama gerçekten mi reddederdi? Bu düşüncede teselli buldu. Yale'ler, anne ve kız, Upper Curzon Street'te küçük bir evde yaşıyordu. İki daha etkileyici evin arasına sıkışmayı başarmış küçük bir ev. Ve her zaman oradaymış gibi davranmaya çalışıyordu. Hizmetçi ona Bayan Yale'in yalnız olduğunu söyledi. Hanımefendisinin bankaya gittiğini de ekledi, bir hizmetçinin geveze, tanıdık bir şekilde. Birinci kattaki küçük oturma odasında Bay de Costa Jr., soğuk, nazik ve gizlice şaşıran bir hanımefendi buldu. Sabahın o saatinde onu görmeyi beklemiyordu. Kaderini fark etti şaşkınlıkla. Gerçek şu ki, Bayan Von, diye başladı. Bayan Yale, diye hafifçe gülümseyerek düzeltti. Üzgünüm, gerçek şu ki, bir veba var. Bir veba mı? Yarattığı histen memnun olarak şiddetle başını salladı. Ama anlamıyorum, dedi. Nerede veba ve bunun benimle ne ilgisi var? Çin'de, diye kısa ve yalandan söyledi. Binlerce adam öldü. Valim çok üzgün. O bilezik, biliyorsunuz. Anlamaya başladı ve başını salladı. Görüyorsunuz, diye hevesle devam etti, onu sahibi olan adam veba hastasıydı. Ve vali sizin için çok endişeli. O yüzden izin verirseniz alayım. Zarar vermeyecek bir yere koyacağız. Kendinden tatmin olmuştu. Görevi tatmin edici bir şekilde yerine getirmişti. Ama sonraki sözler sırtına aşağı buz gibi su döktü. Üzgünüm, dedi. Ama bende yok. Yok mu? Ah, bakın, Bayan Von. Aman tanrım, diye neredeyse ağladı. Kesinlikle sizde olmalı. Berbat bir kavga çıkaracağım. Başınız belaya gireceği için üzgünüm, dedi sessizce. Ama şu anda elimde değil. Ama onu almalısınız, Bayan Yale. Mutlaka, mutlaka. Babasıyla eli boş yüzleşmekten neredeyse korkusuyla doluydu. Bana vermekte ısrar ediyorum. Gregory de Costa'nın yanlış, ölümcül bir yanlış hamlesi. Kız ayağa kalktı. Sert ve tavizsiz. Israr ediyorsunuz, diye küçümseyerek söyledi. Bilezik benimki. Ama size garanti edebilirim ki onu tutmak istemiyorum. Kısa sürede onu alacak ve size gönderilecek. Günaydın. Eğer kırıcı bir şey söylediysem, diye yalvardı genç adam alçak gönüllülükle. Ama yine de alnını mendille siliyordu. Ki bu başlı başına bir suçtu. Günaydın, dedi Von Yale. Hafif bir el hareketiyle reddediş. Kapıda bir tıklama oldu. De Costa özürlerini durdurdu. Kaptan Talham, diye ilan etti hizmetçi. Ve Kaptan Talham peşinden hızla odaya girdi. Kız küçük bir hoş geldin gülümsemesi gösterdi, sonra genç adama döndü.
Kaptan Talham size istediğinizi verecek, dedi soğukça. Sonra, uzun boylu adama, lütfen bu beyefendiye dün verdiğim bileziği verir misiniz? Talham kızdan gence, gençten kıza baktı. Sonra, içinden bir iç çekişle, sağ elini cebine götürdü. Kağıda sarılı bir şeyi çıkardı ve diğerinin uzanan eline bıraktı. Of, dedi Bay Gregory de Costa. Ve yeşim bileziği açtı. Altın bantlarıyla. Of, dedi tekrar. Titreyen parmakları değerli halkayı iç cebine koydu. Kaptan Talham onu ciddi bir şekilde inceledi. Dostum, dedi, ne küçük ve görünüşte önemsiz bir olay üzerine hayat ne çok dönüyor. Bir huysuz kelime, sevgili hanımefendide hafif bir kırgınlık. Elini zarifçe salladı. Von utandı. Ani bir tiksinti duygusu, sert ve vicdansız amaçlara dönüşen, kalbi pişmanlık içinde sertleştirir ve kötülüğe parlaklık katar. Affedersiniz, diye sordu genç Bay de Costa, makul bir şaşkınlıkla. Talham devam ederdi ama kızın gözlerinde bir şeyler gördü. Sessiz bir yalvarış. Genç adamı etkili bir eğilişle geride bıraktı ve dikkatini kıza çevirdi. Kapı kapanana kadar bekledi. Beni her zaman zor bir durumdan kurtarıyorsunuz, Kaptan Talham, dedi gülümseyerek. Beni zor durumdan kurtardınız, dedi ciddi bir şekilde. Ve oturdu, onun hareketi üzerine. Bütün gece uyanık kaldığını söyledi, davet edilmeksizin. Ünlü bir dedektiften bir suverin ödünç aldığını da ekledi, gereksiz bir temkinle onu Signor T. olarak tanımladı. Uyumadım ama gitmedim, dedi. Bir Çinliyle meşgul oldum. Kızın şaşırdığını gördü. Çok takdire şayan bir adam, işleri yapan. Belirsiz ama karakteristik bir tanım. Rahatsız hissediyordu. Röportaj boyunca şaşırtıcı derecede sessizdi. Çok az konuştu ama birkaç kez konuşma noktasına geldi gibi göründü. İtiraf edecek bir şeyin var gibi görünüyor, dedi sonunda kız, nazikçe. Sabahın bir saatinde, küçük sohbet çok zor bir egzersizdi. Ve artık konuların sonuna gelmişti. 3 kez, düşünüyorum ki sana anlatmam gerekiyor, diye başlamıştı. Ve 3 kez durmuş, hızla tamamen alakasız bir konuya geçmişti. Yaptım ve yapmadım, dedi yavaşça. Yani, vardı ve muhtemelen etik açıdan hala öyle. Bu güzel bir soru. Şaşırtıcı ani bir hareketle ayağa kalktı. Seni rahatsız eden bir şey var, dostum, diye düşündü kız, eğlenerek. Bayan Yale, dedi ciddi bir şekilde. Savaşta her türlü çözüm haklıdır. Katılıyorum, diye gülümsedi. Ama tam olarak ne düşünüyorsunuz? Belki Kaptan Talham bunu ona tam o an söylemeyi planlamıyordu. Ama kesin olan şu ki, bu huzursuzlukta iç cebinden mendilini çıkardı. Ve yanında bir şey, yere düştü. Kız ona hayranlıkla baktı. Ve belki anlaşılabilir bir hayranlıktı bu. Çünkü yere düşen süs, genç de Costa'ya birkaç dakika önce geri verdiği süsün tam bir kopyasıydı. Bay de Costa, kıdemli, o gece geç saatlere kadar çalışma odasında oturdu. Oğlu bir müzikal komediye gitmişti ve zihnini rahatlatmıştı. Ezilmiş bir ruhun onarılması. Bay de Costa evde neredeyse yalnız kalmıştı. Bir adam hizmetçi hariç. Yarı kaslı bir faktotum, ki ne uşak ne görevçi ne vale, ama yine de her birinin işlevlerini yerine getiriyordu. Saat 9'da bir adam eve geldi. Hizmetkarların girişinden içeri alındı. Hemen çalışma odasına götürüldü. De Costa gözlüğünün üzerinden ziyaretçiye baktı ve bir sandalyeyi işaret etti. Otur, dedi. Çinli, sandalyeye oturmadaki isteksizliğini ve üstünlüğe saygısını gösterme arasındaki çatışmayı vücuduyla ifade ederek otururdu nihayetinde. Orta boydan büyüktü ve bir Çinli için bile solgundu. Yüksek elmacık kemikleri ve ince, düz dudakları ona uğursuz bir görünüm kazandırıyordu, ama kesinlikle kötü görünmüyordu. Burnu düz ve yüze orantılıydı. Sırada bir kuyruk yoktu. Siyah saçları İngiltere gençliğinden etkilenen tarza geri dönmüştü. Gözleri ortalamanın üzerinde büyüktü, duygu, ifade ve hissetme kapasitesi olan gözler. Gelişteki alçak gönüllülük geleneğine rağmen, masanın karşısında oturan adam için eşitliği konusunda yanlış görüşler taşımıyordu. Çünkü eğildi, gümüş bir kutunun kapağını kaldırdı ve bir sigara çıkardı. Peki, diye sordu Bay de Costa, yazdığı mektubu silkeleyerek. Ne var haberler? Böyle çağırdığı adam başını salladı ve sigarasını yaktı. Size haber için geliyorum, dedi. Mütevazı çevremde, en son Fantan oyununun şaşırtıcı sonuçlarından daha ilginç bir şey yok. İngilizceni nereden aldın, diye sordu de Costa sinirli bir şekilde.
Zira kalbinde aşağıya değer verdiğin birinin entelektüel seviyende üstün olduğunu fark etmek hiç hoş değildi. Aydınlanmanın çok olduğu yerde öğrendim, dedi dikkatsizce. Tavana doğru bir duman halkası üfledi ve kaybolmasını izledi. Hayal bile edemezsin, dedi, hizmetim. Ama gerçek bu. İyi insanlar vardı ki benim için ideal bir misyoner olurdu. Kişiliğimin gücüyle ve kendi halkımın bilgisiyle, onları geleneklerden ayırmak ve 2000 yıllık yarım kalmış felsefelerden kurtarmak, bu ülkenin zeki insanları tarafından 20 farklı yerde eksik yayımlanmış ve eksik anlaşılmış felsefelerden. De Costa hiçbir şey söylemedi. Çok kurnaz bir adamdı, yeterince aşina olmadığı bir konuda tartışma yapmak için. Onu derinliklerinden çıkaran sinir bozucu bir numarası da vardı. Bilezigi aldığınızı anladım, dedi Çinli. Diğeri sahipliği kabul etti. Masa çekmecesini açtı ve çelik bir kutu çıkardı. Kutudan, Talham'ın oğluna verdiği bilezigi aldı. Hala kağıt ambalajındaydı. Bir süre durakladı. Sonra dokuyu açtı. Yeşim için çok hafif, dedi Şüpheyl. Sigarasının ucunu hızla şömineye fırlattı. Elini hareket ettirdi ve süsü ambalajından çıkardı. Dikkatlice baktı. Bilezigi elinde çevirdi. Bu yeşim değil, dedi. Yeşim değil mi? Diye tekrarladı tüccar. Sandalyesinden yarı kalktı. Emin misin? Bu selüloid, dedi sakin kişi. Zekice kopyalanmış ve muhtemelen yeşim görünümü vermek için ağırlık eklenmiş. Elinde dikkatlice dengeledi. Sonra altın bantları inceledi. Evet, düşündüğüm gibi, dedi. Ağırlık altında. Yazıtları inceledi ve dikkatlice okudu. Yapay ışıkta çözmek kolay değildi. Yarı yıpranmış olsalar da, okunabilirdi. Sonra bilezigi masaya koydu. Arkadaşın seni kandırdı, dedi sessizce. Bu ünlü Şuşan bilezigi değil. Bu bir taklit bile değil. Bu yazılar. Parmaklarıyla bilezige vurdu. Sıradan bir şey. Sizin dediğiniz gibi kitap özdüzleri. Süsü tekrar aldı ve şöyle yazdı, nankör bir oğul, hayal kırıklığına uğramış baba. Sabırın babası bilgeliktir ve huzurun kaynağı sevgidir. Kandırıldın, dostum, dedi. De Costa fırladı. Ne demek istediğini açıkla, dedi. Çinli bir sigara daha yakıyordu. Çok basit. Soyut bir şekilde tavana baktı ve neredeyse kendi kendine konuşur gibi söyledi, kız orijinal bilezige sahipti ve bize bunu geri verdi. Bilezik ya onda ya da arkadaşlarından birinde. Ve bizim işimiz, onu almak. O olmadan, sesini alçalttı. Dün olan her şey boşa çıktı. Dünden bahsetme, dedi de Costa aceleyle. Bu, asla tartışmak istemediğim bir konu. Nasıl hissettiğimi bilmiyorsun. Kimsenin zarar görmesini istemedim. Yemin ederim istemedim. Çinli adam yavaşça gülümseyerek onu böldü. Bu şeyler nezaketle yapılmaz, dedi. Büyük bir girişime girdin ve buna karşılık büyük bir risk almalısın. Risk almıyorum, dedi de Costa. Yüzü bembeyazdı. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne olursa olsun. 2 ölüm. Aman tanrım, yapamadılar. So başını salladı. Gerçekten yapabilirler, dedi rahatça. Biri ne için asılıyorsa, dün gece olana karıştıysa, sonuna kadar karışmış demektir. Sen bu meseleye, de Costa, gözlerin açık girdin. Büyük bir hazine elde etme şansı gördün ve riski aldın. Siz Batılılar, diye devam etti, insan hayatına çok yüksek değer veriyorsunuz. Sandalyesinden yarı kalktı. Masaya yaslandı. Bilezigi yeniden aldı. Eğlenceli bir gülümsemeyle inceledi. Sonra masaya koydu ve kasvetli bir şekilde dedi, dünün olayları, hakkında konuşmak istemediğiniz şey, tamamen gereksizdi. Bu bilezik zamanında olsaydı. Ama kesinlikle, diye başladı de Costa. Bulduğum kağıt. Başını salladı. Sakinliğin kendisiydi. Hiçbir evrak yok, dedi basitçe. De Costa ona baktı. Kağıt yok. Ne demek istiyorsunuz? Tam olarak söylediğimi söylüyorum, dedi diğeri. Durumu uzanmış parmaklarında sıraladı, 3 adam gönderildi. Çin Büyükelçisi'nin bürosundan bir zarf çaldılar. Ve bir adam öldürüldü. İkisi ise evraklarla birlikte kaçtı. O evraklar önemli. O zamandan beri onları görmedim. Gittiler mi? Dedi de Costa. Gitti, diğeri tekrarladı. Bir etki daha var. Ben, eski bir tanıdığım. Kaptan Talham'ı bu işe karıştırmaya meyilliyim. Onu muhtemelen tanıyorsunuzdur. De Costa başını salladı. Li Dağı meselesiyle ilgileniyor. 2 adamımın ihanetinin arkasında olduğuna o kadar inanmıştım ki, dün gece ona küçük bir sürpriz hazırlama özgürlüğünü aldım. Ne yazık ki, dedi üzgünce, gerçekleşmedi. Ama bu gece, kim bilir? Aniden ayağa kalktı.
Paltosunun düğmelerini kapattı ve yakasını boynunun etrafında kaldırdı. "Şimdi gitmeliyim," dedi. "Yarın sabaha kadar yapılacak çok iş var." "Ne işi?" diye sordu De Costa. "Bileziği geri alacağım," dedi. Ve gözleri vardı orada, yaşlı adamı ürküten gözler. "Şiddet olmayacak mı?" diye kekeledi. "Hiçbiri, size garanti ediyorum," dedi diğeri hafif bir sesle. "Unutma," dedi De Costa neredeyse titreyerek. "Bir kadınla başa çıkman gerekiyor." "Birçok kadınla uğraştım," dedi So. "Ve çok az fark buldum cinsiyetler arasında. Yalnızca daha nazik olan biraz daha cesur oluyor ve aptallıklarının sonuçlarına daha istekli." De Costa onu mutfağın bölgelerine eşlik etti ve kapıya yöneltti. Başka bir kelime söylenmedi iki adam arasında. De Costa kapıyı ziyaretçisinin arkasından kapattı. Sıkıca kilitledi. Çalışma odasına geri döndü ve bir bardak saf brandy içti. O gece hiç mutlu olmayan bir ruh haliyle yatağa gitti. Ve sola dönerken daha az mutlu olabilirdi. Evinin arkasında küçük bir avlu oluşturan duvarın üzerinde, gölgede çalan karanlık bir adamın figürünü görmüş olabilir miydi?